Adam'la e-ticaret konusundaki bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşımın bir videosunu seyrederek aslında tanıştım. Şöyle söyleyeyim size, onlardaki sıcaklık ve iletişim çok az firmada var. Bugün çok aranan bir şey bence. A'dan Z'ye kadar bütün e-ticaret, işte sitemizin tasarımını yönetler, bütün reklam modüllerini, sosyal medya reklamlarını onları yönetiyorlar. Bence Adam bu yapılması gereken her şeyi yavaş yavaş, ilmik işleye gidiyor. Ben yani ve bu da tabii ki süreyi kısaltıyor. Yani 2 ayda çalışıyoruz ama yapılan her şeyin farkındayım ve gittikçe büyüyen bir trendde gidiyoruz. Her gün satışlarımız artıyor. Bizim site içerisinde, Nefis Gurme'de B2B satışlarımız da var. Yaptıkları reklamlar bizim B2B satışlarımızı da etkilediğini düşünüyorum. Merhaba, Nedim Eskinazi ben. Ekol Food'un perakende tarafı Cibus Gıda'da yaklaşık 2 senedir satış direktörüyüm. Aynı zamanda online sitemiz olan nefisgurme.com'da da hem danışmanlık hem idarecilik yapıyorum. Markanın bir anlamı var mı? Şöyle, aslında gurme kelimesi ağzın tadını bilen kişiler için kullanılan bir kelime. Nefis Gurme'deki. Biz onu hedeflemiştik zaten ilk sitemizi kurguladığımızda. Yani bizdeki ürünlerin ağzının tadını bilen, lezzet arayanlar, dünyayı gezmiş, dolaşmış insanların çok kolay erişemedikleri ürünlere erişebilmesi için bir platform yaratmaktı ilk hedefimiz. Markayı söyleyince aklımıza ilk dediğim gibi gurme şeyler geliyor, gurme ürünler geliyor. Zor erişilebilir, zor bulunabilir, biraz daha seçici insanların veya biraz daha özellikli ürün arayan insanların, mesela glutensiz ürünler gibi ürünler arayan insanların veya organik arayan insanların kolay ulaşabilecekleri bir platform. Bizim toptan satışımız var. Aslında Ekol Gıda olarak Horeca kanalına hizmet veriyoruz. Cibus Gıda olarak da perakende kanalına hizmet veriyoruz. Nefis Gurme'de de direkt bireysel tüketicileri hedefliyoruz. Nefis Gurme nasıl başladı? Nefis Gurme şöyle başladı. Markette dolaşırken, aslında senede bayağı oldu, 2012 senesinde ben Nefis Gurme'yi kurdum. Markette dolaşırken bir sürü ürünün ilgimi çektiğini ama nerede nasıl kullanılacağını bilmediğimi fark ettim. Asıl ilk kuruluş amacı bu ürünleri insanlara nerede nasıl kullanılacağını anlatarak satış yapmaktı. Yani mesela çok bildiğimiz bir sriracha sos aslında Türk damak tadına çok uygun. Türk insanı çünkü acıyı sever, acı lezzetleri sever, ketçap sever, sarımsak sever. Sriracha sos da aslında sarımsaklı bir ketçap baktığınızda. Ama çok güzel bir lezzet. Ama insanlar bunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Sriracha sos görüyorlar ve ne olduğunu bilmiyorlar. Ben bu insanlara bunları anlatmaya çalışmak istiyordum. İlk hedefim buydu kurarken. İyi gidiyor. Yani bayağı bir gittikçe yükselen bir ivmedeyiz. Aslında biz 2012'de kurduğumuzda 2019'a kadar çok ciddi bir yükseliş yakalamıştık. 2019'daki krizler beraber birazcık yavaşlamaya geçtik. Daha sonra ekol bünyesine geçtik. Tabii burada biraz daha hızımızı arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bizim burada ithalatını yaptığımız yaklaşık 1200 farklı ürünümüz var. Ve bu ürünleri insanlara anlatmak, tanıtmak için Nefis Gurme çok doğru bir platform. Ve insanlar buradan da çok kolay bunlara ulaşabiliyorlar. Yani sipariş veriyorlar, muhtemelen 24 saat, bilemediniz 48 saat içerisinde Türkiye'nin her yerine biz bu ürünleri kargolayabiliyoruz. Adam'la e-ticaret konusundaki bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşımın bir videosunu seyrederek aslında tanıştım. Oradan sonra kendileriyle iletişime geçtim. Gerçekten çok güzel bir iletişim oldu aramızda. Hatta Kuşan Büyük kalktık İstanbul'dan Antalya'ya gittik kendileriyle görüşmek için. Şöyle söyleyeyim size, onlardaki sıcaklık ve iletişim çok az firmada var. Bugün çok aranan bir şey bence.
bize birçok konuda destek oluyorlar. Şöyle söyleyeyim, A'dan Z'ye kadar bütün e-ticaret, işte sitemizin tasarımını yönettiler, bütün reklam modüllerini, reklam, sosyal medya reklamlarını onları yönetiyorlar. Sürekli bizden talep ettiğiniz bir şey var mı? Bizden düzeltmemizi istediğiniz bir şey var mı? Nasıl ilerleyelim? Sürekli toplantı ve sürekli iletişim halindeyiz. Bayağı bir ilerliyoruz gibi geliyor. Şöyle bir durum var aslında. Bunu buradan söyleyeyim. E-ticaret, insanlar şöyle bir algıda. E-ticarette bir dükkan açtılar ve ürünlerini koydular. Yarın itibaren satış rekorları kıracaklarını zannediyoruz. Herkeste böyle bir algı var. Fakat böyle bir algı maalesef hiçbir yerde yok. Olmayacak da. Bu şöyle olacak. Her zaman e-ticarette yapılan her şey, yani site tasarımından eklenen ürünlerin açıklamaları, eklenen ürünlerin görselleri, yaptığınız kargolar, yaptığınız müşterimizle olan iletişiminiz, her şey yavaş yavaş gün gün böyle bir işleme gibi büyüyecek. Ancak o şekilde e-ticaret büyüyor. Hiçbir şekilde hiçbir sürpriz yok. Yani bugün ben dükkanımı açtım. Eğer atıyorum bir iPhone 10 liraya satmıyorsanız milyon tane satamazsınız. Böyle bir dünya yok. Bunlar hepsi yavaş yavaş olacağı şeyler. Bence adam bu yapılması gereken her şeyi yavaş yavaş, ilmek işleye gidiyor. Ben yani ve bu da tabii ki süreyi kısaltıyor. Yani mutlaka belki herkes kendisini yapabileceğini zannediyor. Bence herkes işine odaklanıyor. Yani biz eğer gıda satıyorsak bunu nasıl paketleyeceğimizi düşünelim. Nasıl daha iyi ürünler getireceğimizi düşünelim. Satışta da bize e-adam destek olsun. Onların desteğiyle yürümek daha hızlı ve daha doğru olacak. E-adamdan önce bizim aslında markamız dediğim gibi 2019'a kadar çok kuvvetli büyüyen bir yerdeydi. E-adamdan sonra ben aslında e-adamda biz çok yeniyiz. 2 aydır çalışıyoruz ama yapılan her şeyin farkındayım ve gittikçe büyüyen bir trendde gidiyoruz. Her gün satışlarımız artıyor. Bizim site içerisinde, Nefis Gurme'de B2B satışlarımız da var. Yaptıkları reklamlar bizim B2B satışlarımızı da etkilediğini düşünüyorum. O taraf da gittikçe bir artış, bir ivme kazandı. Kısa sürede hedeflerimize ulaşacağımıza eminim. Ahmet Tuna Akmantar, Boluluyum. Ekol Food bünyesinde eğitmen Ar-Ge şef olarak çalışmaktayım. Biz burada neler yapıyoruz? Biz burada hem yurt dışından gelen ürünlerle alakalı hem Ar-Ge'ler yapıyoruz. Hem de insanlara daha lezzetli, daha kaliteli ve daha kolay tarifler sunmaya çalışıyoruz. Ve profesyonel şeflere aslında ürünlerin nasıl sağlam, ne kadar dayanıklı ve ne kadar lezzetli olduklarını bir nebze de olsun göstermeye çalışıyoruz. Ayşenur Bozkurt ben, pazarlama departmanında çalışıyorum. Dünya mutfaklarını deneyimlemek isteyen kişilerin ithal ürünlerle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde insanlar aynı yemekleri yemek yerine daha farklı şeylere, alanlara yöneldi. Ve bunlardan birisi de mutfak üzerine oldu. Bu aşamada da biz dünya mutfağından yabancı ürünleri deneyimlemeleri için farklı onlara seçenekler sunuyoruz. Örneğin Meksika mutfağını deneyimleyebiliyorlar, ürünlerimizi satın alarak sushi deneyimleyebiliyorlar. Aklınıza gelebilecek tüm dünya mutfaklarını Nefis Gurme sitemizden sipariş verebilirler.